Yunanistan'da kahve belki dinden bilene daha önemli şu an. Çok az kişidir kahve içmeyen. Mesela bazıları uyanmak için içiyor, bazıları sosyalleşmek için içiyor, bazıları keyif için içiyor. Bazıları bu üç kategori için birlikte içiyor. Yani günde 4-5 tane belki daha fazla kahve tüketen insanlar da var. Hepsine rastlıyoruz kafede. Yani 9'da açıyoruz aslında da işte 9 çeyrek gibi hazır oluyoruz. Öyle mesela sabah işe giderken kahve alanlar var. Take away yanında alıyorlar arabada ya da yürüyerek işe gidenler uyanmak için. Saat 12-1 gibi öğlen gibi de masaüstü bilgisayarla çalışmaya gelenler kahve tüketiyor. Sonra belki bir şeyler yiyor. 11 milyon nüfusa sahip bir ülke ve kişi başına düşen yıllık kahve tüketimi 5,5 kilo. 195 farklı ülkenin bulunduğu dünyada Yunanistan kahve tüketimi sıralamasında tam 15. sırada yer alıyor. En büyük üretim yeri Afrika olan ve neredeyse kahve üretimi olmayan Yunanistan'da nasıl oluyor da bu kadar çok kahve tüketiliyor? Bana sorarsanız Yunanistan'daki kahve tüketimi bir ihtiyaçtan değil ya da daha doğru olması için sadece bir ihtiyaçtan değil. Aynı zamanda sosyalleşmenin de bir parçası. Mesela buralarda flörte sana pul koleksiyonumu göstereyim mi denmez de kahve içmeye gidelim mi denir. O kadar önemli. Günlük hayatın içerisinde insanların ellerinde kahveye o kadar çok denk gelebilirsiniz ki. Sokakta, otobüste, parkta. İnsanlar kahveyi sadece sevdikleri, ihtiyaç duydukları için değil de sanki aynı zamanda bir iletişim aracı olarak da kullanıyorlar. İnsanlar güne başlarken kesinlikle kahveyi eksik etmiyorlar. Ya işe giderken yolda bir yerden alınıyor ya da bizzat ofise gelindiğinde sipariş veriliyor. Bunlar biraz da ihtiyaç amaçlı tüketme sebebi. Kahve ile ilgili yapacağım bu videoyu hazırlarken ilk olarak kahve içilen yerlerden başlamanın doğru olacağını düşündüm. Tabii ki istediğiniz yerde kahve içebilirsiniz ama temelde bahsetmek istediğim kahve içilen iki farklı yer bulunuyor. Bunlardan ilki Türkiye'de kahvehane olarak bildiğimiz kafeniyolar. Biraz daha eski tarz konsepti olan bu yerlerde domino, tavla ve kağıt oyunları da oynanıyor. Kafeniyoların yaş ortalamaları daha çok 35 artı. Yunanistan'ın kahveyle tanışması tahmin edilebileceği gibi Osmanlı dönemlerine dayanıyor. Bir Rum olan Miseyani o zamanlar Konstantinopoli olan İstanbul'un ilk kahvecisini açtığında sene 1475. Daha sonrasında Miseyani malum sebeplerden Yunanistan'a taşınıyor ve burada Cafe Koptia olarak devam ediyor. Gelin şimdi size ta İstanbul'un Konstantinopoli olduğu zamanlardan Atina'ya kadar gelmiş bir mekandan bahsedeyim. Cafe Koptia kelime anlamı olarak kahve kesicisi demek. Anlayacağınız üzere bu mekanlarda öğütülmüş kahve çekirdekleri ve ibrik gibi kahve ürünleri de bulabiliyorsunuz. 1950'li yıllara kadar oldukça popülermiş bu Cafe Koptialar. Biraz önce bahsettiğim kafeniyolarda daha çok pişirilen yani sıcak içilen kahveler tercih ediliyor. Yıllardır Yunan-Türk diye tartışılan kahve de bunlardan bir tanesi mesela. Fakat sonrasında frappe icat ediliyor. Mertlik bozuluyor. Gelin size frappe'nin ortaya çıkış hikayesini anlatayım. Sene 1957. Selanik'teyiz. Selanik Ticaret Fuarı gerçekleşiyor. O zamanlar Nestle markasının temsilcisi olan Dimitris ismindeki Yunan sunumundan sonra kahve içmek istiyor. Fakat etrafında fuarda sıcak kahve yapabilecek hiçbir materyal bulunmuyor. Sadece Nestle'nin yani Nescafe'nin kahvesi bulunuyor. 2-3 kaşık kahve koyuyor. Daha sonrasında biraz şeker. Bakıyor etrafında sıcak su yok. Tamam diyor ben bari bunu soğuk yapayım. Biraz da su karıştırıyor ve ortaya bir kahve çıkıyor. İşte bu kahve bugün halen içilen ve Nescafe'nin de frappe olarak özel bir kahve ürettiği kahve frappe oluyor. Frappe 90'lı ve 2000 yıllarda müthiş modaydı. Müthiş moda. Nescafe'den soğuk kahve. Yani Nescafe'yi alıyorsun, şekerle ya da sütle, genelde böyle şekerli sütlü içilen, turistlerin çok sevdiği, bizim Türklerin de müthiş yani böyle tatile gelip herkes, mesela ben teyzemden, kuzenlerimden birini hatırlarım buraya tatile gelmiş olan, sonra Türkiye'de ya o işte frappe, sütlü, şekerli kahve bombaydı, efsaneydi falan filan. Nescafe'nin, yani bildiğimiz Nescafe'nin soğuk şekilde çırpılmış olanı, yani bizde mesela bu var, aynısı ufak, ev içinde böyle ufak bir mixer gibi her Yunan evinde var. Kahveyi şekerle çırpıyorsun biraz suyla. Sonra buz ilave ediyorsun, süt ilave ediyorsun.
öyle. 2000'li yıllardan sonra Yunanistan marketine espresso geldi. Yani espresso ne? İtalya'da ve yurt dışında çok olan makineden espresso, americano, cappuccino çıkartılabilir aslında. Ama Yunanistan sıcak ülke olduğu için ve frappe'de alışkanlık olduğu için bu espressoyu alıp patent yaptı. Freddo espresso yaptı. Yani frappe'yi Nescafe ile yapacağına artık espresso kahveyle yapmaya başladı. Ve frappe biraz demode oldu. Frappe eskisi gibi içilmiyor. Şu an frappe içenleri mesela biraz kro diyorlar daha doğrusu. Yani Yunanistan'da. Ama ona rağmen hala frappe içen ve seven çoğu kişi var. Frappe ile beraber yavaş yavaş Yunanistan'da soğuk kahve alışkanlığı ortaya çıkıyor. Pişirilen kahvelerin yanında daha çok servis edilebilen hızlı çözüm kahveler sahneyi alıyor. 1900'lü yıllarda ikinci nesil kahveler başlıyor. Atina'ya ilk espresso, cappuccino gibi kahvelerin gelişi Kolonaki'deki meşhur Da Capo ile başlıyor. Selanik'in meşhur frappesine alternatif kahve çıkıyor. Freddo'lar. Espresso dünyaca tanınmış sıcak kahve. Yani espresso makinesinden çıkan tükettiğimiz, cappuccino yaptığımız, americano yaptığımız bunlar hepsi espresso kahveyle yapılan ürünler. Freddo espresso soğuk espresso anlamına geliyor. Freddo İtalyanca'da soğuk. Ama tabii ki Freddo espresso İtalya'da bulunmuyor. Bu Yunanların ürettiği bir patent yani. Espresso'yu alıp Freddo espresso yaptılar. Aslında Yunan bir kahvesi. İtalya'da yok yani. Ben gittim gördüm. Cappuccino aynı Freddo espresso gibi üstüne soğuk süt ilave ediyoruz. Freddo cappuccino oluyor. Bu da yine İtalyan'dan alınan terim. Çünkü espresso sadece kahve, cappuccino sütlü espresso. Aynısını Freddo espresso'da da yapıyoruz. Freddo espresso sütsüz, Freddo cappuccino aynı kahve ama süt ilaveli. Freddo espresso'nun frappe'nin arasında başka bir fark de frappe'yi daha çok yaşı ilerlemiş insanlar daha çok tüketiyor. Gençler frappe içmiyor, Freddo espresso içiyor. Frappe'yi daha demode buluyor. Yani daha eski, daha öyle bir durum var şu an. Yani böyle gencin frappe içmesini zor rastlıyoruz. Biz kafe olarak da zor yani. Yok Almanya'da doğdum ama 5 yaşından beri Yunanistan'da yaşıyorum. Hatta 4,5 herhalde. Yani Yunanlı sayılırım. Çünkü kendimi %100 Yunanlı hissetmesem de alışkanlıklarım, hayat tarzım, hayata bakışım artık kahveyi tüketme tarzım hepsi Yunanlı yani artık. 23 yıldır Yunanistan'dayım. Arkadaşlarım hepsi Yunanlı sayılır. Anaokul olsun, ilkokul olsun, lise, üniversite, ilk işim olsun, ilk kız arkadaşım olsun. Yani ondan dolayı Yunanlı sayılırım. Can şu an Salute'de ortak ve menajer mi diyeyim, yönetici mi diyeyim. Çok sevdiğim bir abimle burayı yani ortak yaptık. Benim için çok büyük bir fırsattı. Ortağım yani Hakan abim çok seviyorum ve bana çok yardımcı oldu gerçekten. Bana böyle bir fırsat sundu. 3. ligde futbol oynuyordum Moscato'da. Aldığımız harçlık yetmiyordu. Aynı anda öğrenciydim üniversitede. İşte başkanın o dönem kafesi vardı. Moscato'da en iyi değil mi de ama en işleyen böyle. Ekonomik olarak en iyi kafe. İşte başkana gittim. Dedim başkan ben dedim takımdan çıkacağım çünkü aldığım para yetmiyor. Okuyorum, ediyorum. Aynı anda futbol oynuyorum. Çalışmam lazım. O da dedi gel dedi kafede çalış. Nerede istersin? Garsonluk mu istersin? Baristalık mı istersin? Ben de baristalık seçtim. Öyle başladım. Baristalıktan bartendiliğe yani kokteylle döndüm. Bizde amaç insanların mutlu olması. Yunan sayıyorum kendimi alışkanlıklarına ama Türkiye'den de tabii ki yemekler olsun, kahvaltı olsun, tatlarımı, büyüdüğüm şeyleri buraya katmak istedim. Güzel bir oluşum oldu. Buralardan geçerseniz de bekleriz. Can çok teşekkür ederim. Ben de. Çok sağ ol. Hem kapalı zamanda dükkanını açtığın için hem de yeteneklerini gösterdiği, bilgilerini paylaştığın için. Sen sağ ol Mehmet. Hepimizin etrafında böyle ay güne kahve içmeden başlayamıyorum ya diyenler var şimdi. Ben onlardan değilim. Nihayetinde daha çok çayın tüketildiği coğrafyadan geliyorum. Yunanistan'a geldikten sonra zaman içerisinde böyle çaydan kahveye evrimleştim. Ama yine de doğrusunu söylemem gerekirse kahve triplerine giremiyorum. Çünkü Türkiye'de kahve kültürü daha çok Türk kahvesinden ibaret gibi. Dur sana bir kahve yapayım denildiğinde ne kahvesi diye sormuyoruz mesela. Biliyorsun ki gelecek olan kahve Türk kahvesi. Diğer taraftan anlayacağınız üzere Yunanistan'da kahve içmek istediğinizde seçenekler biraz daha fazla. Mesela sıcak havalarda soğuk kahve, soğuk havalarda sıcak kahve. Ama sonrasında sütlü de olabilir, sütsüz de olabilir. Anlayacağınız seçenekleriniz bol. Yunanistan'da Pamea Cafe diye bir söyleyiş var. Yani tam böyle Türkçesine çevirecek olursam kahve için gidelim mi? Ama bunu duyduğunuzda sanmayın ki sadece bir kahve içip işiniz bitecek ve ondan sonra herkes yoluna devam edecek. Hayır.
Pamea Cafe için oturduğunuzda sevgilinizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan, apartmandaki komşulardan, mahalledeki gıybetten tutun da birçok konuda konuşabilirsiniz. Demem o ki Yunanistan'a gelirseniz ve kahve içmeyi de seviyorsanız olabildiğince bol seçeneğiniz var. Ya yine bu kahve nasıl böyle olmuş, şu kahve böyle olur mu diye düşünmeden dümdüz için. Ufak detaylara takılmayın. Bu videoda burada bitsin o zaman. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Abi ben senden Freddo Espresso istedim. Sen bana frappe kamışı koymuşsun. Bu kamışla içemem ben kesinlikle. Memleketten Yunanistan'a yolcumuz var, sana anlatacak komşun orada. Gez dolaş öğren.